Merhabalar sevgili arkadaşlar ve takipçilerim. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir pizza hazırlayacağız. Çocuklarımızın okuldan geldiği zaman hemen pratik bir şekilde hazırlayıp onlara sunabileceğimiz güzel bir pizza tarifi paylaşacağım. Öncelikle hemen karıştırma kabıma 5 su bardağı un alıyorum. Şöyle unumun ortasını açarak içerisine diğer malzemelerini hemen ilave edeyim. Burada bir paket kuru mayam var. Şu şekilde hazır küçük paketlerde satılan kuru mayalardan. Mayamı alıyorum hamurumun ortasına. Burada 1 yemek kaşığı ve 1 tatlı kaşığı tuzum var. Ve 4 yemek kaşığı sıvı yağım var. Ve 2 bardak da ılık suyum var. Hemen boşaltıyorum hamuruma. Şu şekilde öncelikle kaşıkla bir çeviriyorum. Malzemeleri karıştırıyorum. Sonrasında hemen elimle yoğuracağım. Şimdi tezgahımı biraz unladım. Hamurumu tezgahıma aldım. Yoğurma işlemine burada devam edeceğim. Hamurumuz gayet güzel toparlandı. Şimdi hamur yoğurma kabımın içerisine bir miktar un serpiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur elde ettik. Şimdi hamurumu elimle toparlayıp un serpmiş olduğum kabıma alıyorum. Ve üzerini bir streçle kaplayıp 1 saat mayalanmaya bırakıyorum. O sırada malzemelerimizi hazırlayacağız. Arkadaşlar hamurumuz mayalanırken biz diğer malzemelerimizi şimdi doğruyoruz. Üzerine serpeceğimiz malzemelerimizi. Burada bir kase mısırım var. Bunu bir kenara alıyorum. Domates sosum var. Bu şekilde üzerine süreceğiz hamurumuzun. Burada da kapya biberim, mantarım, domatesim, sucuğum, kaşar peynirim ve fesleğenim var. Şimdi sırasıyla malzemeleri doğramaya başlıyorum. Şimdi sosumu hazırlıyorum ve mayalanan hamurumun üzerine süreceğim bu sosu. Bu bildiğimiz evde kış için hazırladığımız domates sosu. Siz isterseniz salçadan da hazırlayabilirsiniz. Veya domates rendeleyerek de yapabilirsiniz. Şöyle 4-5 yaprak fesleğenim var. İnce ince kıyacağım. Sosumun içerisine alıyorum fesleğenimi. Yarım tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım sosa. Ve biraz da kekik ekliyorum. Ben de şöyle taze tomurcuk kekik var. Onu elimle ufalayarak içerisine atıyorum. Şimdi sosumu karıştırıyorum ve hamurumu açmaya başlıyorum. Arkadaşlar hamurumuz çok güzel mayalandı. Şöyle göstermiş olayım hemen. Bakın çok güzel oldu. Elimi hafiften yağlıyorum şöyle. Ve hamurumu tezgahıma alıyorum. Öncelikle tezgahıma biraz un serpiyorum. Hamurumun mayasını alıp şeklini veriyorum yeniden.
Şöyle ikiye böleceğim hamurumu. 2 tane pizza hazırlayacağım bu hamurdan. Orta incelikte. Tekrar tezgahıma birazcık un serpiyorum ve açmaya başlıyorum. Hamurumuz çok güzel mayalanmış. Göz göz oluyor. Görebiliyorsunuz sanırım. Yuvarlak bir şekil veriyoruz hamurumuza. Şimdi hamurumu yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime alıyorum. Bu şekilde elimle düzeltiyorum. Tepsinin boyutuna getiriyorum kenarlarını düzelterek. Güzelce kenarlarını da düzelttikten sonra şimdi üzerine malzemelerini yerleştiriyorum. Öncelikle hamurumu bir çatalla deleceğim. Çünkü kabarmasını istemiyorum. Rastgele böyle çatalla delin hamuru. Her yerine gelecek şekilde. Şimdi hamurumu hazırladıktan sonra hazırladığım sosu üzerine sürüyorum. Domates sosunun içerisine taze fesleğen ve kekik eklemiştim. Ayrıca biraz sıvı yağ ve tuz da ilave etmiştim. Kış için hazırladığınız domates sosundan yoksa 2-3 tane domates rendeleyerek veya salçayla da yapabilirsiniz bu sosu. Bu şekilde hamurun her yerine gelecek şekilde sosu sürün. Yayın. Bu kadar yeterli. Şimdi kaşar peynirimi serpiyorum. Şimdi diğer malzemeleri diziyorum üzerine. Sucuktan başlayarak. Zeytini rastgele serpiyorum. Kapya biberler. Ayrıca çocuklarımız her pizzayı sevmeyebiliyor. Çocuklarımızın sevmiş olduğu malzemeye göre istediğimiz gibi çeşitlendirebiliriz. Çeri domatesi yerleştiriyorum kenarlara. Mantarları şöyle biraz özenli yerleştirmek istiyorum görselliği açısından. Şöyle bir kase kadar mısırımı serpiştiriyorum. Ve fesleğen yaprakları. Fesleğen yapraklarımızı da şöyle aralara
yerleştirdikten sonra pizzamız fırına gitmeye hazır oluyor. Şimdi pizzamızı fırına gönderiyorum. Fırını ısıtmıştım ben 200 derecede. Yaklaşık 15-20 dakika kadar pişireceğiz. Daha sonra sunumunu size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar pizzamız pişti. Şöyle hemen size dilimleyip göstereceğim. Orta kalınlıkta bir pizza elde etmiş olduk. Çok lezzetli oldu gerçekten. Umarım sizler de denersiniz. Hafta sonu kahvaltılarınıza rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle iyice kesmek istiyorum. Şöyle göstereyim bir dilimini hemen tabağıma alarak. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi hem yumuşak hem kenarları kıtır, bol malzemeli bir pizza elde etmiş olduk. Eğer sizler de dener ve beğenirseniz lütfen düşüncelerinizi videomun altına belirtin. Yeni tariflerde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.